Süperkütleli kara delikler, kara deliklerin en büyükleridir. Milyarlarca güneş kütlesi büyüklüğünde olabilirler. Çoğunlukla ya da muhtemelen tüm galaksilerin galaktik merkezlerinde bir süperkütleli kara delik bulundururlar. Aynı bizim Samanyolu galaksimizin galaktik merkezinde Sagittarius A süper kara deliği gibi. Büyük patlamadan kısa bir süre sonra ortaya çıkan süperkütleli kara delikler, yıllardır astronomları şaşırtmaya devam ediyor. Yeni bir çalışma ise bu süperkütleli kara deliklerin kökenlerine ışık tutabilir. Gökbilimciler, kara deliklerin çoğunun nasıl oluştuğu hakkında oldukça fazla bilgiye sahipler. Devasa bir yıldızın ölmesi ve süpernovaya girmesinden sonra kalan kütle, kendi yerçekimi kuvveti altında çökerek kara delikleri oluşturuyor. Bu kara delikler, Güneş'in yaklaşık 5 ila 50 katı arasında boyutlara ulaşabiliyor. Gökbilimciler kara delikleri açıklayabilirken süperkütleli kara deliklerin kökeni hala açıklayabilmiş değiller. Bu kozmik canavarlar hemen hemen evrendeki tüm galaksilerin merkezinde var ve bazıları büyük patlamadan yalnızca 690 milyon yıl sonra ortaya çıktı. Evet, 690 milyon yıl insanlık tarihi açısından korkunç büyüklükte bir zaman ama kozmik zaman açısından bu süre göz açıp kapama süresine eşdeğer. Bir yıldızın doğması, kara deliğe çökmesi ve süper kütleleşmesi için yeterince uzun bir zaman değil. Kanada'daki Western Üniversitesi'nden iki araştırmacı Shantanu Basu ve Arpan Das, süperkütleli kara deliklerin nereden geldiklerini bulmak için bir teori geliştirmeye karar verdiler. Geçen aylarda The Astrophysical Journal Letters dergisinde tarif ettikleri gibi bu teoriyi geliştirirken kuasarlardan yararlandılar. Kuasarlar sürekli olarak büyük miktarlarda maddeyi emen ve biriken süperkütleli kara deliklerin diğer ismi. Bu yapılar özel isim alıyorlar çünkü içine düşen şeyler parlak radyasyon yayıyor ve böylece diğer kara deliklerden daha kolay gözlemleniyor. Kuasarları analiz ettikten sonra Basu ve Das, süperkütleli kara deliklerin zincirleme bir reaksiyondan kaynaklanabileceğini öne sürdüler. Kara deliklerin tohumlarının ilk başta tam olarak nereden geldiğini hala açıklayamayan araştırmacılar, buna rağmen daha sonra ne olduğunu tahmin edebiliyorlar. Ortaya çıkan kara deliklerden biri, maddeyi topladığında komşu gaz bulutlarını ısıtacak olan enerjiyi yayar. Bir sıcak gaz bulutu soğuk olana kıyasla daha çabuk çöker. Bu durum süperkütleli kara delikler popülasyonunun evrenin doğuşunda üstel bir oranda arttığına inanan diğer birçok astronomun tahminlerine uyuyor. Teori bir noktada zincirleme reaksiyonun durduğu ve gittikçe daha fazla kara delik doğup enerji ve ışığı yaymaya başladıkça gaz bulutlarının buharlaştığını belirtildi. Basu, evrendeki genel radyasyon alanı bu kadar büyük miktarda gazın doğrudan çökmesine izin vermeyecek kadar güçlü hale geliyor ve böylece tüm süreç sona eriyor açıklamasını yaptı. Basu ve Das, zincir reaksiyonun yaklaşık 150 milyon yıl sürdüğünü tahmin ediyorlar. Özetlersek, küçük kütleli bir kara deliğe yaklaşırsanız olacak olanları açıklayayım. Başınız ile ayağınız ya da uzay geminizin başıyla kıç tarafı arasındaki kuvvet farkı öyle büyük olur ki öne çekilir. Gerilirsiniz, sonra da parçalanırsınız. Fakat bu süper kütleli bir kara delik ise kara deliğin boyunun yanında sizinki karınca gibi kalacağından sizi parçalayacak bir kuvvet farkı söz konusu değildir. Dolayısıyla galaksimizin her yanına dağılmış milyarlarca küçük kütleli kara deliğe yaklaştığınızda parçalanarak ölmeniz kaçınılmazken galaksimizin merkezinde yer alan gibi süper kütleli bir kara deliğe yaklaştığınızda parçalanmazsınız. Evet, yaklaşmaya devam ettiğinde içine düşüp ölmeniz kaçınılmazdır. Ancak bu hemen değil, içine düştüğünüz sırada yaşayacağınız bir parçalanma şeklinde acısız, ani bir ölüm olacaktır. Süper kütleli kara deliklerin tam olarak kökenleri bilinmediği için şu anki mevcut teorilerden en yakın olanını sizinle paylaşmak isterim. Bu yakın olan teori ise şu şekilde. Aynı gezegenlerin oluşumları gibi
gaz ve toz bulutlarının birbiri ardına sürüklenerek yıldızları oluşturması, akabinde de aynı süreçte oluşan yıldızların boyutlarına göre süpernova aşamasında birikip kara deliğe dönüşmesi ve bunların toplu bir şekilde yakın yıldızların birleşip bir süper kütleli kara delik oluşturması şeklinde diye düşünülüyor. Veya ikinci bir teori ise kara deliklerin kendileri arasında birleşerek süper kütleli kara delik oluşturması şeklinde düşünülüyor. Yani yine bir yerde süpernova oluşuyor yıldızsal olarak ve akabinde yakınındaki diğer kara delikleri topluyor ve bir süper kütleli kara delik oluşturuyor. Bu şekilde devam eden bir süreç diye düşünüyorlar. Buradaki makalede de araştırmacılar farklı bir teori öne sürmüşler ve yine aslında çıkan kapı benim anlattığım teorilerin arasına dahil oluyor. Ve ilk aşamada büyük patlamadan sonra çıkanlar da biliyorsunuz galaksiler evren genişlediği için ilk aşamalarda bu genişlikte olmadığından daha yakın süreçlerde gaz ve tozlar birikti ve bu süper kütleli kara deliklerin zincirleme reaksiyonla ortaya çıktığını düşünüyorlar. Yani ilk başlangıçtan itibaren dağılmaya başladığını öne sürüyorlar. Buradaki teori de bu şekilde yaklaşıyor. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.